Trabzon'un Sarp vadilerinde, dağların koyu gölgesine adeta işlenmiş bir iz gibi yükselen bir yapı dikkat çeker. Deniz seviyesinden yüzlerce metre yukarıda, dik kayalıkların ortasına tutunmuş bu manastır, yalnızca bir yapı değil, insanın doğayla kurduğu zorlu mücadelenin sessiz bir tanığıdır. Ulaşılması güç konumu ve çevresini saran vahşi doğaya rağmen dimdik ayakta duran bu eser, geçmişin mimari ustalığını ve kararlılığını günümüze taşıyan etkileyici bir miras niteliğindedir. Bugünün ileri mühendislik imkanlarıyla bile inşası son derece zor görünen bu yapı, yaklaşık 1600 yıldır yerçekimine meydan okurcasına varlığını sürdürür. Zamana ve doğanın sert koşullarına karşı direnen bu görkemli mabedin temelleri ise, anlatılanlara göre tarihin derinliklerinden gelen mistik bir çağrıyla atılmıştır. Rivayete göre günümüzden yüzyıllar önce birbirinden habersiz iki keşiş aynı gecede aynı rüyayı görmüş. Bu rüya onları aynı noktada buluşturarak kaderlerini bu kutsal yapının inşasında birleştirmiştir. Hazreti Meryem, ananın rehberliğiyle Trabzon'un Sarp kayalıklarına yöneldikleri rivayet edilen bu keşişler, mağaranın derinliklerine ulaştıklarında Aziz Luka'ya atfedilen ve onun tarafından resmedildiği söylenen kayıp ikona ile karşılaştılar. Bu kutsal kabul edilen buluş, yüzyıllar boyunca hem inanç dünyasında hem de bölgenin mistik anlatılarında derin bir iz bıraktı. Peki o gün mağarada ortaya çıktığı ve taşların yerinden oynamasına yardımcı olduğu söylenen gizemli ışık aslında neydi? Fatih Sultan Mehmet'ten Sultan Abdülhamit İkinci'ye kadar Osmanlı padişahlarının bu Hristiyan mabedini özel fermanlarla koruma altına almasının ardında hangi anlamlar ve nedenler vardı? Fresklerde şifa arayan bazı insanlar o duvarlardan parçalar koparıp neden tüketti? Kayaların içinden süzülerek geldiği düşünülen o şifalı suların kaynağı gerçekte neresiydi? Ve belki de en çok merak edilen soru şu: 1923'te rahipler manastırı terk ederken arkalarında bıraktıkları iddia edilen o ünlü kayıp hazine bugün nerede olabilir? Keşfedilen o gizli geçitler kayıp hazinelere mi açılıyor, yoksa zamanın içinde unutulmuş başka bir karanlık sırrın izlerine mi götürüyor bizi? Bugün 1600 yılı aşkın süredir Sarp kayalıkların gölgesinde zamana meydan okuyan bu sessiz tanığın geçmişe açılan kapılarını birlikte aralıyoruz. Sümela Manastırı, Karadeniz'e özgü yoğun sisler dağıldığında Maçka'daki Altındere Vadisi'nde insanı kendine hayran bırakan eşsiz bir manzara gözler önüne serilir. Sümela Manastırı, yerden yaklaşık 300 metre, deniz seviyesinden ise 1200 metre yükseklikte sarp bir dağın dik yamaçlarına ustalıkla inşa edilmiş görkemli bir yapıdır. Karşımıza çıkan bu devasa yapı yalnızca bir mimari eser değil, kayalıklarla bütünleşmiş ve coğrafyayı adeta zorlayan bir mühendislik şaheseridir. Bu kadim manastır neden hayatın merkezinden uzaklaşıp gökyüzüne daha yakın sarp bir yamaca tutunmuştur? Sümela kelimesi Yunanca mela sözcüğünden türemiştir ve siyah anlamına gelir. Bu nedenle Sümela, Karadağ'daki ya da Siyah Dağ üzerindeki anlamını taşır. Tarihi kayıtlar. Bu adın yalnızca manastırın kurulduğu dağın koyu renkli kayalıklarından değil, aynı zamanda manastırın en kutsal emanetlerinden biri olan ve Kara Meryem olarak bilinen ikonanın
derin ve koyu tonlarından da esinlendiğini doğrulamaktadır. Ancak bu ismin ardında son derece stratejik bir yerleşim zekası gizlidir. Sümela Manastırı yalnızca bir ibadethane değil, aynı zamanda ulaşılması neredeyse imkansız bir kale gibi yükselen özgür bir sığınak niteliğindedir. Yapı, Karadağ'ın doğal bir mağarasını merkez almış ve bu ana çekirdeğin etrafında zamanla genişleyerek büyümüştür. 72 odadan oluşan bu kompleksin mimari düzeni, Orta Çağ'ın güvenlik anlayışını adeta yeniden yorumlar. Vadiden yukarı bakıldığında manastıra ulaşan belirgin bir yol seçilemez. Çünkü erişim ormanın derinliklerine saklanmış dar ve oldukça dik basamaklardan oluşan gizli bir geçitle sağlanır. Bu yönüyle Sümela Manastırı, bulunduğu konum itibarıyla tüm vadiye hakim bir gözetleme noktası niteliği taşır. Vadiden geçen kervan yollarını yüzlerce metre yukarıdan gözetleyebilen bu kartal yuvası, yüzyıllar boyunca hem inzivaya çekilmek isteyenler için güvenli bir sığınak, hem de akınlardan korunmak isteyenler için erişilmesi güç bir kale işlevi görmüştür. Sümela Manastırı'nın yer aldığı yüksekliklerde oksijen daha seyrek, nem ise oldukça yoğundur. Günümüz mimarisinde bile bu kadar yüksek rutubete sahip bir ortamda bir yapının nasıl yüzyıllar boyunca ayakta kalabildiği merak konusu olmaya devam eder. Cevap, antik çağ mühendisliğinin akılcı çözümlerinde saklıdır. Kayaların içine büyük bir titizlikle oyulmuş su tahliye kanalları ve yağmur sularını biriktiren sarnıç sistemleri yapının taşıyıcı dokusunu yüzyıllar boyunca korumuştur. Fakat bu devasa yapının dik yamaçlarına bakıldığında zihni en çok kurcalayan soru şudur: Sümela Manastırı, 1600 yıl kadar önce teknik imkanların oldukça sınırlı olduğu bir dönemde tonlarca ağırlıktaki taşlar ve harç malzemeleri bu sarp kayalıklara nasıl taşınıp yerleştirildi? Resmi tarih bunu insan emeğine, sabra ve olağanüstü bir çalışma gücüne dayandırır. Ancak bazı anlatılarda bu yapının doğuşunun yalnızca fiziksel bir inşa süreci olmadığı, farklı coğrafyalarda yaşayan iki kişinin gördüğü ve onları Karadeniz'in bu ıssız dağlarına yönlendirdiği söylenen gizemli bir rüya ile başladığı da dile getirilir. Milattan sonra 386 yılı, antik dünyanın yavaş yavaş değiştiği, eski düzenin yerini yeni inançların ve düşüncelerin aldığı bir dönem. Birbirinden yaklaşık 1000 kilometre uzaklıkta iki farklı şehirde iki adam benzer bir yazgının içine sürüklenmek üzeredir. Atina'da yaşayan genç ve entelektüel keşiş Barnabas ile Roma'da inzivaya çekilmiş, hayat tecrübesiyle yoğrulmuş keşiş Sofronios. Tarihin akışını değiştirdiği söylenen o gece birbirlerini hiç tanımamalarına rağmen aynı rüyayı görürler. Rüyalarında Hazreti Meryem sanki tek bir noktayı işaret eder. Karadeniz'in sislerle örtülü dağlar arasında, Trabzon'un Altındere Vadisi'nde gizlenen karanlık bir mağara, bu sıradan bir çağrı değildir. Aksine derin ve çözülmesi güç bir işaret olarak yorumlanır. Rivayetlere göre bu mağarada Hristiyanlık tarihinde özel bir yere sahip olduğu anlatılan kutsal bir emanet ve Aziz Luka'ya atfedilen Panaya Sumela ikonası bulunmaktadır. Bu güçlü ve aynı derecede gizemli görüden etkilenen iki keşiş bunun bir tesadüf olamayacağını düşünür. Zaman kaybetmeden o dönemin zorlu yol koşullarına rağmen yola çıkmaya karar verirler. Barnabas Atina'dan, Sofronios ise Roma'dan ayrılarak bilinmeze doğru aylar sürecek bir yolculuğa adım atar. Asıl dikkat çekici olan milattan sonra 386 yılının o sisli sabahında ortaya çıktı. Farklı şehirlerden birbirlerinden habersiz yola çıkan bu iki adam Trabzon'un Sarp dağlarının arasında yükselen mağara girişinde
sanki önceden belirlenmiş gibi aynı anda karşı karşıya geldiler. Başta birbirlerine temkinle yaklaşsalar da kısa süre içinde onları asıl sarsan şey konuşmaya başladıklarında ortaya çıktı. Gece gördükleri rüyaları anlattıkça ayrıntıların birebir örtüştüğünü fark ettiler. Aynı sözler, aynı işaretler, hatta aynı yön tarifleri. Bu durum ikisinin de zihninde tesadüf ihtimalini tamamen ortadan kaldırdı. Artık karşılarında açıklanması zor bir gerçek vardı. Sanki tek bir rüya iki farklı insana aynı anda gösterilmişti. Mağaranın girişinden içeri doğru ilerlediklerinde dış dünyanın gürültüsü tamamen kayboldu. Yerini taş duvarlara vuran damlaların yankısı ve derin, ağır bir sessizlik aldı. Rüyalarında işaret edilen noktaya ulaşmak için karanlığın içinde dikkatle ilerlemeye başladılar. Kayaların arasına ustaca saklanmış, yüzyıllardır el değmemiş o kutsal emanete ulaştıkları anda Sümela Manastırı'nın asırlara yayılacak serüveni de resmen başlamış oldu. Bu an sadece bir buluş değil, derin bir inancın ve kadim bir mirasın doğuşuydu. Ne var ki mağarada karşılaştıkları şey yalnızca bir ikonayla sınırlı değildi. Anlatılanlara göre o karanlık boşlukta onları bekleyen sır, aklın sınırlarını zorlayan olaylarla örülüydü. Rivayetlerde geçenlere göre ateşin bile zarar veremediği, zamanın etkisiz kaldığı esrarengiz bir varlıkla karşı karşıya kaldılar. Bundan sonrası iki keşiş için basit bir keşif olmaktan çıktı. Bilinmeyene açılan, inanç ve gizemle örülü uzun bir yolculuğa dönüştü. Aziz Luka'nın ellerinden çıktığına inanılan bu tasvir neden bu kadar kıymetliydi? Ve nasıl olmuştu da yüzyıllar boyunca hiçbir doğa olayından etkilenmeden o mağarada varlığını sürdürebilmişti? Aziz Luka yalnızca İncil'in 4 yazarından biri değil, aynı zamanda ilk kutsal tasvirleri yapan kişi olarak da kabul edilir. Anlatılanlara göre Hazreti Meryem henüz hayattayken onun 3 ayrı portresini resmetmiş, bu eserler zamanla mucizelerle ilişkilendirilen kutsal emanetler haline gelmişti. Sümela Manastırı'nda bulunduğu söylenen ikonayı diğerlerinden ayıran en dikkat çekici özellik ise rengiydi. Tasvir, alışılmışın aksine oldukça koyu, neredeyse siyaha çalan bir tona sahipti. Bazıları bunu yıllar içinde boyanın kararmasına ya da mağaranın isli atmosferine bağlarken, inananlar için bu karanlık ton ilahi bir sırrın yansımasıydı. Ancak ikonanın Sümela'ya ulaşmadan önceki hikayesi çok daha gizemliydi. Rivayetlere göre bölge halkı bu yabancı nesneyle ilk karşılaştığında ondan ürkmüş ve yok etmeye karar vermişti. Önce kırmaya çalıştılar. Fakat anlatılanlara göre baltalar tahtaya hiçbir zarar veremedi. Ardından büyük bir ateş yakıp onu alevlerin içine attılar. Ne var ki ateş ikonayı yok etmek yerine sanki ona dokunmaktan kaçınır gibi etrafında kıvrıldı. Son çare olarak suya bıraktıklarında ise batması beklenen nesnenin akıntıya karşı koyarak yüzeyde kaldığı söylenir. Bu yok edilemezlik hikayeleri kulaktan kulağa yayıldıkça o karanlık mağara sıradan bir sığınak olmaktan çıktı. Zamanla imparatorların bile saygı gösterdiği önemli bir hac noktasına dönüştü. İki keşiş ise ikonayı bulduklarında ona basit bir resim gibi yaklaşmadı. Onu adeta canlı bir varlık gibi görüp derin bir hürmetle korumaya aldılar. Ancak asıl zorluk şimdi başlıyordu. Bu kutsal emaneti muhafaza edebilmek için sarp kayalıkların ortasında büyük bir yapı inşa etmeleri gerekiyordu. Sümela Manastırı'nın ortaya çıkışı, ulaşılması neredeyse imkansız bir coğrafyada sabırla tamamlanan devasa bir yapbozu andırıyordu. Manastırın kalbi aslında doğanın sunduğu geniş bir mağaraydı. Fakat bu doğal boşluğu yaşanabilir bir yaşam alanına dönüştürmek
4. yüzyılın sınırlı imkanlarıyla son derece zorlu bir süreçti. Tarihi bulgular ve mimari incelemeler, yapımda kullanılan taş blokların, tuğlaların ve tonlarca kireç harcının vadi tabanından yukarıya yalnızca insan gücüyle, halatlar ve basit ahşap düzenekler yardımıyla taşındığını ortaya koyuyor. Ağır ve yekpare bloklar yerine daha küçük ve taşınabilir parçalar tercih ediliyor. Bu taşlar katırların sırtında yukarı taşınıyordu. Her biri uçurumun kenarına kurulan ilkel ahşap platformlarda hayatlarını ortaya koyan ustalar tarafından tek tek yerleştiriliyordu. Atılan yanlış bir adım ya da aniden kopan bir ip telafisi olmayan sonuçlar doğurabilirdi. Ne var ki bu süreç yalnızca fiziksel çabayla sınırlı değildi. Bölgedeki anlatılar ve keşişlerin kayıtları açıklanması güç bir başka unsura daha işaret eder. Söylentilere göre inşaatın en çaresiz anlarında gecenin derinliğinde ormanın içlerinden ve mağaranın karanlığından yayılan esrarengiz bir parıltı ortaya çıkıyordu. Bu ışık sanki bir işaret gibi yön veriyor, aynı zamanda çalışanlara güç ve umut aşılıyordu. Kimi anlatımlarda bu ışığın kutsal ikonanın yerini gösterdiği ve hatta zorlu yapım sürecinde keşişlere rehberlik ettiği ileri sürülür. Elbette bunu aşırı yorgunluk, yüksek rakımın etkileri ya da yoğun inancın zihinde yarattığı bir yanılsama olarak değerlendirenler de vardır. Ancak ortada değişmeyen bir gerçek bulunuyordu. Tüm imkansızlıklara rağmen yapı yükselmişti. Yapı, tüm ulaşım ve inşa zorluklarına karşın yükselmeye devam ediyordu. Bu tür anlatımlar her ne kadar doğrudan tarihsel kanıt niteliği taşımıyor olsa da, yapının yüzyıllar boyunca neden kutsal bir merkez olarak benimsendiğini anlamak için önemli bir ipucu sunar. Çünkü bu öyküler, yapıya manevi bir değer atfetmek, onu bir hac noktasına dönüştürmek ve manastırın dini prestijini güçlendirmek amacıyla da aktarılmıştır. Bunun yanında Sümela, yalnızca bir mimari başarı değil, aynı zamanda suyun dikkatle yönlendirildiği bir sistemin de parçasıydı. Kayaların arasından sızan sıradan bir su akışı, manastırın kurulmasıyla birlikte tamamen farklı bir anlam kazanacaktı. Öyle ki bu su, yalnızca temel bir ihtiyaç olan içme suyu olmanın ötesine geçerek yüzyıllar boyunca anlatılacak bir şifa inancının odağı haline gelecekti. Hikaye, manastırın kurucularından biri olarak kabul edilen keşiş Sofronios ile başlar. İnşaatın en zorlu ve yıpratıcı evrelerinden birinde Sofronios'un eli keskin bir kaya parçasıyla ciddi şekilde yaralanır. O dönemin sınırlı sağlık koşulları ve yüksek enfeksiyon riski altında keşiş yaralı elini mağaranın tavanından damlayarak küçük bir birikinti oluşturan suya daldırır. Anlatıya göre suyla temas eden yara beklenmedik biçimde hızla iyileşmeye başlar ve acısı azalır. Bu olaydan sonra söz konusu su, ayazma yani kutsal su kaynağı olarak anılmaya başlanır. Ancak bu anlatının kökenini yalnızca mucizevi yorumlarda değil, aynı zamanda jeolojik gerçekliklerde de aramak gerekir. Sümela Manastırı'nın üzerinde yer aldığı arazi yoğun bir kireç taşı formasyonuna sahiptir. Yağmur ve kar suları bu kaya kütlelerinin arasından süzülürken doğal bir arıtma sürecinden geçer ve mineral bakımından oldukça zengin hale gelir. Mağara tavanındaki büyük sarkıtlardan damlayan bu su aslında doğanın uzun jeolojik süreçler boyunca oluşturduğu en saf ve değerli kaynaklardan biri olarak kabul edilir. Yüzyıllar boyunca bu su yalnızca Hristiyan topluluklar tarafından değil, aynı zamanda bölgedeki Müslüman halk tarafından da şifa arayışıyla ziyaret edilen bir noktaya dönüşmüştür. Hatta Osmanlı döneminde bazı padişahların bu sudan İstanbul'a getirdiğine dair
rivayetler de bulunmaktadır. Günümüzde yapılan restorasyon çalışmalarına rağmen bu su Karadağ'ın derinliklerinden süzülerek yoluna devam etmekte ve Sümela Manastırı'nın nemli atmosferine karışmayı sürdürmektedir. Ancak Sümela'yı asıl sıra dışı kılan yalnızca doğanın sunduğu bu kaynaklar değildi. Devletler arası dengelerde üstlendiği rol de en az onun kadar dikkat çekiciydi. İnanç bakımından farklı bir geleneğe ait olmasına rağmen Osmanlı padişahları bu sarp kayalıklara kurulu manastırı koruma altına almak için özel hükümler içeren belgeler hazırlamıştı. 1461 yılında Fatih Sultan Mehmet Trabzon'u fethedip şehre girdiğinde Bizans'ın son önemli merkezlerinden biri artık Osmanlı hakimiyetine geçmişti. Ancak onun yaklaşımı yalnızca toprak kazanmakla sınırlı değildi. Fethedilen yerlerin kültürel ve dini mirasını da korumayı içeriyordu. Karadağ'ın yamacına kurulmuş Sümela Manastırı'nı gördüğünde burayı yıkmak yerine bugün hala bilinen ünlü fermanını yayımladı. Bu belgeyle manastırın haklarını güvence altına alıyor ve korunmasını emrediyordu. Böylece Sümela için uzun yıllar sürecek Osmanlı himayesinin temelleri atılmış oldu. Fatih'ten sonra tahta geçen hükümdarlar da bu geleneği sürdürdü. Trabzon'da şehzadelik yapan Yavuz Sultan Selim ile ilgili anlatılar ise daha somut izler taşır. Rivayetlere göre bir av sırasında yolu manastıra düşen Yavuz, buradaki ruhani atmosferden oldukça etkilenmiş ve manastıra 2 büyük altın şamdan armağan etmiştir. Bu şamdanlar uzun yıllar boyunca manastırın loş ana ibadet alanını aydınlatan en kıymetli eşyalar arasında yer almıştır. Osmanlı'nın son dönemlerine gelindiğinde ise 2. Abdülhamit devreye girdi. İmparatorluğun zor zamanlarına rağmen manastırın onarımı için destek sağlamış, ayrıca arazisini genişleten yeni ayrıcalıklar tanımıştır. Ancak padişahların fermanlarla ve değerli hediyelerle koruduğu bu görkemli yapı 20. yüzyılın başlarında dünyanın en büyük yıkımlarından biriyle karşı karşıya kalacaktı. 1. Dünya Savaşı 1916 yılında Karadeniz Dağları savaşın izleriyle dolarken Sümela Manastırı'nın kapısına gelenler artık bir koruma emri değil, kuzeyden esen sert bir fırtınanın habercisiydi. Rus birlikleri Trabzon'u ele geçirdiğinde yalnızca bir şehri değil, bu coğrafyanın en derin tarihsel mirasını da hedef almıştı. Bu süreç çok sayıda sivilin yaşamını yitirdiği, yerleşimlerin boşaltıldığı ve halkın büyük acılar yaşadığı karanlık bir dönem olarak kayıtlara geçti. Ancak Sümela Manastırı'nda yaşananlar sıradan bir askeri hakimiyetin ötesine geçiyordu. Bu planlı bir kültürel talandı. İşgal sırasında manastıra giren Rus birlikleri yüzyıllardır korunan son derece değerli eserleri topladı. Asırlık el yazmaları, kıymetli madenlerden yapılmış eşyalar ve pek çok kutsal obje sandıklara doldurularak Rusya'ya götürüldü. Rus ordusu geri çekildiğinde geriye büyük ölçüde tahrip edilmiş bir yapı kaldı. Ancak tüm bu yıkıma rağmen manastırın en önemli kabul edilen bazı kutsal emanetleri onların eline geçmemişti. Hristiyan dünyası için büyük anlam taşıyan Siyah Meryem ikonası, özel bir parşömen üzerine yazılmış İncil metni ve Hazreti İsa'nın çarmıha gerildiğine inanılan kutsal haçtan bir parça, bu büyük yağmadan esrarengiz bir şekilde korunmuştu. Ne var ki tehlike henüz sona ermemişti. Rusların bölgeden çekilmesiyle ortaya çıkan boşluk bazı grupları harekete geçirdi. Bu kişiler Sümela'yı artık tamamen farklı bir amaç doğrultusunda kullanmak için hazırlıklara başlamıştı. Sümela Manastırı'nın sarp kayalıkları bu kez huzurun değil, çatışmanın ve bölünmenin merkezi haline gelmişti. Rus
Rus işgalinin ardından Anadolu'nun birçok noktasında gerilim artarken Karadeniz'de bazı gruplar bağımsız bir yapı kurma düşüncesine yönelmişti. Bu dönemde Sümela Manastırı yalnızca bir ibadet yeri olmaktan çıkarak bu hareketlerin hem manevi hem de stratejik bir odağına dönüştürüldü. Bu süreçte manastırda bulunan bazı din insanlarının çevre yerleşimlerde saldırılar düzenleyen ve siviller üzerinde baskı kuran gruplarla temas kurduğu yönünde iddialar ortaya atıldı. Ancak bölgenin kontrolünü yeniden sağlamak için yürütülen mücadeleler sonucunda bu yapıların etkisi zamanla sona erdirildi. Mustafa Kemal Atatürk liderliğinde yürütülen Türk Kurtuluş Savaşı başarıyla sonuçlanınca bölgede yeni bir siyasi düzen kuruldu. Ardından Lozan Antlaşması süreciyle birlikte nüfus hareketleri ve sınır düzenlemeleri resmiyet kazandı. 1924 yılına gelindiğinde yeni devlet politikaları doğrultusunda manastırın faaliyetleri de sona erdirildi ve yapı ibadete kapatıldı. O dönem bölgede bulunan bazı din görevlilerinin siyasi gelişmeler karşısında manastırı terk etmek zorunda kaldığı anlatılır. Sonrasında bu kişiler en değerli kabul edilen kutsal emanetleri yanlarında taşımak yerine gizlemeyi tercih etti. Siyah Meryem ikonasının, kutsal haç parçasının ve eski bir İncil nüshasının manastırın yakınlarındaki Azize Barbara Şapeli çevresine gömüldüğü rivayet edilir. Böylece bu eserlerin uygun bir zamanda geri dönmek üzere dağların sessizliğine emanet edildiği söylenir. Yıllar akıp gitti. 1930'lu dönemlerde Türkiye ile Yunanistan arasında gelişen diplomatik yakınlaşma bu gizli emanetler için önemli bir dönüm noktası oluşturdu. O yıllarda Yunanistan'ın başında bulunan Venizelos, Türkiye Cumhuriyeti'nin Başbakanı İsmet İnönü'ye başvurarak bu kutsal eşyaların geri alınabilmesi için izin talep etti. 1931'de Ankara'dan çıkan özel onayla Sümela'nın eski din görevlilerinden Ambrozios, emanetlerin yerini bilen tek kişi olarak Trabzon'a gönderildi. Ambrozios, Aziz Barbara Şapeli'nin zeminini kazdığında saklanan kutsal eşyaları bıraktıkları şekilde buldu. Bu değerli parçalar önce İstanbul'a, ardından Atina'ya ve sonrasında Selanik yakınlarında inşa edilen Yeni Sümela Manastırı'na taşındı. Böylece yıllar önce toprağa emanet edilen o büyük sırlar doğdukları topraklardan uzaklaşmış oldu. Manastır kapatılmış, kutsal varlıklarını kaybetmişti. Ancak Sümela için asıl derin sessizlik dönemi bundan sonra başladı. 1924 ile 1953 yılları arasında yapı tamamen terk edilmiş. Yalnızca doğanın ve zaman zaman bölgeye uğrayan insanların uğrak noktası haline gelmişti. 1937 yılında ise büyük bir felaket yaşandı. Manastıra sığınan bir çobanın ısınmak amacıyla yaktığı ateş kontrolden çıkarak ahşap bölümleri ve geriye kalan kütüphane parçalarını yok etti. Bu yangın yapının ayakta kalan direncini büyük ölçüde zayıflattı. 1953'te ise Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasında yapılan bir anlaşma sonucu bölgeye gelen Amerikan askerleri uzun yıllar sonra Sümela'yı ziyaret eden ilk yabancı grup oldu. Sonraki yıllarda manastır yeniden sessizliğe büründü. Bu durum 2010 yılına kadar sürdü. 15 Ağustos 2010'da Hristiyanlar için önemli kabul edilen Meryem Ana'nın göğe yükseliş günü kapsamında 86 yıl aradan sonra ilk kez burada bir ayin gerçekleştirildi. İstanbul Rum Ortodoks Patriği'nin yönettiği bu tören, Sümela'nın tarihinde yeni bir dönemin başlangıcı oldu. Ancak bu gelişmelerle birlikte yapının karşı karşıya olduğu fiziksel tehditler de daha belirgin hale geldi.
2015 yılına gelindiğinde dik yamaçlardan kopan kaya parçaları ciddi bir risk oluşturmaya başlamıştı. Bu nedenle manastır kapsamlı bir restorasyon çalışması için kapatıldı. Bu çalışmalar sırasında 2016 yılında dikkat çekici bir keşif yapıldı. Restorasyon ekipleri bir duvarın arkasında daha önce kayıtlara geçmemiş gizli geçitler ve oldukça iyi korunmuş bir şapel buldu. Bu alanda yer alan fresklerde cennet ve cehennem, yaşam ve ölüm gibi temalar detaylı biçimde işlenmişti. Bu gizli bölümün olası tehlikeler sırasında kutsal eşyaları korumak amacıyla yapılmış olabileceği düşünülüyor. Araştırmacılar ise bunun yalnızca görünen kısmı olabileceğini belirtiyor. Manastırın karmaşık yapısı içinde hala keşfedilmeyi bekleyen başka geçitlerin ve odaların bulunabileceği ifade ediliyor. Bununla birlikte en büyük tahribat, gizli alanlardan çok açıkta görülen duvar resimlerinde dikkat çekiyor. Duvarlardaki birçok figürün yüzlerinin kazındığı görülür. Geçmişte buraya gelen bazı kişilerin bu yüzeylerden kazıdıkları parçaları şifa amacıyla kullandıklarına dair anlatımlar bulunmaktadır. Bu durum yapının sanatsal mirasına verilmiş en büyük zararlar arasında sayılır. Bugün Sümela yaklaşık 1600 yıldır olduğu gibi Karadağ'ın yamacında sisler arasında varlığını sürdürmeye devam ediyor. İmparatorlukların yükselişine, savaşlara, ihanetlere ve inançlara tanıklık eden bu yapı aslında sessizce tek bir gerçeği hatırlatıyor. Hakikat yalnızca görünen taşlarda değil, onların arasındaki boşluklarda saklıdır. Biz de bu anlatıyla Sümela'nın tarihine kısa bir yolculuk yaptık. Gizli bölümlerine değindik ve kaybolmuş emanetlerin izini sürdük. Ancak bu etkileyici yapının içinde hala gün yüzüne çıkmayı bekleyen pek çok sır bulunuyor. Eğer siz de tarihin bilinmeyen yönlerini, insanlığın kayıp hikayelerini ve bilimsel bakış açısıyla ele alınan keşifleri birlikte incelemek isterseniz, bu tür içeriklerin devamı için takipte kalmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki keşifte görüşmek üzere.